faydasız gelir. Tamamdır. Küçük Şalgam açık var mı? Yok değil mi? Hasta luego. Disfrutar el viaje, chicos.
还不错，只是背影会有点黑了。
Merhaba. Good day. You as well. Am I disturbing your photography? No, you're not disturbing. It's actually a video. What you're in it. So, Okay. please. I'm gonna go back and pick it up. Apple here, it's no problem, you know? Oh, yeah. There. Evet, az önce izlediğiniz benim 75 kilometre üzeri yürüyerek yaptığım Kapadokya Trans doğa yürüyüşü videomdu. Kanalda yeni olanlar için kendimi tanıtayım. Ben Çağan ve Solo Dağcı YouTube kanalında bu tür sessiz, rahatlatıcı, sessizden kastım yani diyalogsuz doğa yürüyüşü videoları çekiyorum. Videonun bu ikinci konuşmalı kısmında ise yürüyüşten izlenimlerimi aktarıyorum. Kapadokya'da uzun süredir doğa yürüyüşü yapmak istiyordum ama uygun mevsimin Mayıs ve Haziran ayları olduğunu öğrendim ve geçen seneden beri bekliyorum uygun mevsimin gelmesini ve nihayet yaptım ve gerçekten muazzam, anlatılmaz güzellikte bir tecrübe oldu benim için. Ülkemizde popüler medyada sık sık duyuyoruz Kapadokya'yı ama daha çok sıcak hava balonlarını görüyoruz ve tek tük peri bacalarını görüyoruz ama o peri bacalarının arkasındaki tarih, kültür ve biraz da coğrafya bilgisi araştırarak giderseniz nasıl oluştuğunu çok daha farklı bir etki bırakıyor sizde bölge. Yaşadığımız coğrafya gerçekten sayısız kültürlere ev sahipliği yapmış bir yer ve Kapadokya'nın tarihine baktığımda M.Ö. 3000 yıllarında dahi bir yerleşim olduğu gözüküyor. O dönemde bölgede Asurlular ve Hititliler yaşıyor. Ondan sonra İranlılar Pers İmparatorluğu fethediyor. Daha sonra Büyük İskender Pers İmparatorluğunu yıkıp yerleşiyor bölgeye, yani Yunanlılar geliyor. Ondan sonra Bizans İmparatorluğu kuruluyor, Roma İmparatorluğu kuruluyor ve ardından Türkler Anadolu'yu fethettiğinde en son Türklere geçiyor. Ve her bir kültürün izlerini görebiliyorsunuz bölgede. Her yaşayan kendinden bir şeyler bırakmış. Ama tabii daha güncel medeniyetlerin izleri daha kolay bulunuyor. Örneğin Hristiyanlık diniyle ilgili kalıntılar daha çok görüyorsunuz. Peri bacalarının içine oyulmuş kiliseler var bolca bölgede. Pek emin değilim. Tarih bilgim yeterli değil bu konuda bir şey öne sürmek için ama
gördüğüm peri bacalarının penceresinin altında kırmızı boyalarla yazılmış çok değişik alfabelerde yazılar gördüm, yazıtlar gördüm. Bu şey değildi kesinlikle. Latin alfabesi değildi. Çok farklı. Biraz Arapçaya benziyor ama tam Arapça değil gibi. Bölgede doğa yürüyüşü yaptığınızda bolca peri bacası görüyorsunuz. İstemediğiniz kadar ve nasıl kullanıldığını, ne amaçla kullanıldığını, nasıl yerleşildiğini, nasıl oyulduğunu aşağı yukarı anlıyorsunuz. Kapadokya'da içinde yerleşim yeri yapılan evlere baktığımızda, yani konik yapıda taşlara baktığımızda bunlar aslında volkanik taşlar ve çok kolay şekillendirilebiliyor. İnsanlar da zamanında bunun farkına varmış ve bunu değerlendirmiş. Bu peri bacaları oyularak yapılan evlerin çoğunun içinin gözükmesinin sebebi ön cephelerinin göçmesi. Mesela videoda bolca gördüğünüz çekmece gibi bölme bölme kısımlar var oyulmuş taşlara. Mesela oralara insanlar eşyalarını sınıflandırmak için oymuş diye tahmin ediyorum. İşte ne bileyim çaydır, tütündür, kurutulmuş meyvedir, şudur budur. Ama giriş sanki biraz problemli gibi geldi bana. Baktığımda çoğunun girişi, penceresi hep biraz 10 metre, 20 metre yukarıda. Herhalde zamanında o peri bacalarıyla dolu vadilerde tahta merdivenler dayanmıştı o şeylere, evlere ve o şekilde girip çıkıyorlardı. En azından benim tahminim o yönde. Belki de başka girişleri vardır üstte, vadinin üstünde ya da şimdi yıkılmış olan girişler vardır. Yani peri bacaları aslında öyle çok ender şeyler değiller. Yani dünyanın çoğu yerinde peri bacası oluşumunu görebiliyorsunuz. Bizim ülkemizdeki peri bacalarını, yani Kapadokya bölgesini önemli kılan, özel kılan şey ise tahmin edebileceğiniz gibi peri bacalarının kendisi değil, o peri bacalarının içine açılan evler ve burada oluşturulan kültür, tarih, medeniyet. Ama yine de coğrafi oluşumuna biraz değinmek gerekirse peri bacalarının, ben de tabii videoyu çekmeden önce biraz okuma yaptım. Bu peri bacası dediğimiz kule gibi oluşumların zaman içinde erozyona uğramaması, yıkılmamasının sebebi ise üstteki sert kaya parçasının ağırlığı sebebiyle altındaki yumuşak kısma oluşturduğu baskı, sıkıştırma. Kaldı ki okuduğuma göre üstündeki sert kaya parçası düşen peri bacalarının geri kalanında çok kısa süre içinde erozyona uğrayıp yok oluyormuş. Aslında şöyle bir baktığında bayağı otantik duruyor ve burada yaşanır ya diyorsun. Bayağı doğayla iç içe. 2. kat yapmışlar. Terası var, çıkıyorsun. Bolca penceresi var. Neyse, isterseniz şimdi biraz da rotanın kendisiyle ilgili konuşayım. Ben Wikiloc uygulamasıyla bu rotayı kaydediyorum. Wikiloc cep telefonuma kurduğum bir uygulama. Aynı zamanda bir sitesi de var. Bu uygulama kaydet dediğinizde sizin GPS'i kullanarak yürüdüğünüz izi kaydediyor ve daha sonra bunu internete yüklüyorsunuz. Diğer insanlar da sizin izinizi takip edip sizin yürüdüğünüz rotayı yürüyebiliyorlar. Ben de başka insanların izini kaydettim. Kapadokya'yı yürüyen bu trans rotasını oluşturmak için birden çok izi takip ettim, GPS izini. Bu Wikiloc uygulaması ücretsiz bir uygulama ve internete bağlıyken cep telefonunuza benim yürüdüğüm rotayı örneğin indiriyorsunuz ve doğadayken telefonun, internetin, hattın çekmediği yerde çok rahat bir şekilde GPS'i kullanarak rotayı takip edebiliyorsunuz. Bir nevi ücretsiz sanal rehber gibi düşünebilirsiniz yani. Şimdi gelin benim ekran görüntümle birlikte size rotayı nasıl yürüdüğümü, rotayla ilgili detayları anlatayım. Rotaya Ürgüp'ten başlıyoruz arkadaşlar. Ben İstanbul'da oturuyorum ve Ürgüp'ten İstanbul'a otobüsle geldim. Yaklaşık sabah 7.30-8 civarı Ürgüp'teydim. Orada oturdum bir kafede. Kahve içtim, rahatladım, kendime geldim, şöyle bir yol yorgunluğunu attım. Ondan sonra yürüyüşe başladım ve başlar başlamaz kafeden çıktığımda yağmur çiselemeye başlıyordu. Hava durumuna baktığımda aslında vardığım gün Cuma günü hafif yağmurlu gibi gösteriyordu. Bazı günler o yağmur geçiyordu. Ben bir hafta öncesinden hava durumunu kontrol etmeye başladım gitmeden. Bir gün yağmur kesiliyordu, bir gün yağmur geliyordu. Adı üstünde hava tahmini, asla kesin olmuyor zaten. Ama yani çok da büyük bir yağış gözükmüyordu. O sebeple yağmurluğumu alıp kurtarabilirim durumu diye düşündüm ki öyle oldu. Yağmurluğumu aldım ve endişelenmeden rotayı takip etmeye başladım. Bütün gün Cuma günü yağmur yağdı diyebilirim. Aralıklarla kesildi. Hani bir yarım saat, bir saat bazen durdu ama sürekli devam etti. Gece de devam etti. Bunun da kendine has zorlukları var tabii. Özellikle benim gibi yürüyüş yapmak isteyen, çekim yaparken yürüyüş yapmak isteyen insanlar için ayrı zorluğu var. Örneğin kameramı çıkarıp çekim yapamadım, drone uçuramadım çoğu zaman ilk gün. Neyse ki Ürgüp'ü drone'la çektikten sonra yağmur yağmaya başladı. Bu arada söylemeyi unuttum, Ürgüp'e varır varmaz Temenni Tepesi'ne çıktım. Oradan bir şehrin 360 derece görüntüsünü çektim. Eğer Ürgüp'e uğrarsanız mutlaka o Temenni Tepesi'ne çıkmanızı öneririm size de. Çok panoramik bir manzarası var gerçekten ve sabahın erken saatlerinde havada açıksa
sıcak hava balonlarıyla gün doğumunu izlemek ve gün batımını izlemek çok hoş olabiliyormuş oradan. Yağışlı havada doğa yürüyüşü yapmanın zorluklarından birisi de yolları sel götürmesi ve hızınızı bayağı düşürmesi bu. Özellikle bu sebeple su geçirmez botlarınızın olması gerekiyor ki ben bunu düşünüp iyi ki Asolo botlarımı giymişim dedim. Dediğim gibi bolca balçağa batıyorsunuz, çamur içinde yürüyorsunuz, üstünüz başınız batıyor. Videoda görüyorsunuz zaten yol kenarından, çimenlerden yürümeye çalışıyorum hep. Neyse Ürgüp'ten çıktım ve yolun şu vadiye kadar varan kısmında pek ilginç bir şey yok. Hatta şöyle diyeyim size, bu vadi boyunca da pek enteresan bir şeye denk gelmiyorsunuz. Yani ufak tefek güzel kaya oluşumları görüyorsunuz. Buradan Ortahisar Belediyesi'ne vuruyorsunuz. Yine ortalama vasat diyebileceğimiz tipik yurdum kırsalından ilerleyerek. Ortahisar'da güzel şeyler var. Kalabalık bir yerleşke. Burada market bulabiliyorsunuz, restoran bulabiliyorsunuz. Bolca otel var. Bu mağara otelleri, Zibille Mağara Oteli var yani. Ve bir de büyük bir kalesi var şehrin merkezinde, ancak girişi kapalıydı. Kapalı olduğu gibi yağmur da olduğu için pek girmenin, kaçak da olsa girmenin pek bir anlamı olmayacağı için hiç orayla uğraşmadım. Ben Ortahisar'ı teğet geçip oradan sonraki vadiden devam ettim. İbrahim Paşa köyüne doğru. Ve Ortahisar'dan İbrahim Paşa'ya kadar olan vadi gerçekten asıl güzel manzaranın olduğu vadi. Şu an gösterdiğim yer bu kısım. Bu kısımda yanınızda bir akarsu var ve bir dere akıyor ve vadi bayağı derin, bayağı yeşil ve bolca şey görüyorsunuz. Antik kayaların oyulmuş ev görüyorsunuz ve çoğunun üzerinde dediğim, size bahsettiğim kırmızı boyalarla duvarında yazılar var, antik alfabelerle. Bu vadinin içinden yağmur sesleriyle ilerleyip İbrahim Paşa'ya vardım. İbrahim Paşa çok küçük bir köy. İçinde birkaç tane otel var, birkaç tane de bakkal var. Burada da hiç vakit kaybetmedim. Burayı da teğet geçtim. İlk kamp yaptığım yer İbrahim Paşa'nın biraz dışında ama tam çıkmadım köyden. Köyün tam sınırlarında bir yerde, bir bahçede, bir tarlada daha doğrusu kamp attım. Gerçi sonra keşke biraz daha ilerleseymişim dedim, çünkü civardaki çiftlik evlerin birindeki köpek, daha doğrusu köpekler uyutmadı beni bayağı bir. Geç saatlere kadar yakladılar. Neyse, ertesi gün sabah erkenden kalktım ve hala yağmur yağıyordu. Sabah 7-8 gibi kalktım. Alarm kurduğum bir saat sonraya kalktım, hala yağmur yağıyor. Bir saat sonraya kurdum, kalktım, hala yağmur yağıyor. Bu böyle saat 11'e kadar devam etti. 11'de nihayet yağmur dinmişti ve ondan sonra neredeyse hiç yağmadı diyebilirim. Çok küçük çiselemeler haricinde tamamıyla yağmur kesildi ve ondan sonra da gezim boyunca bir daha yağmurun yeğsini görmedim ve onun verdiği şevkle diyelim kameramı çıkardım, bol bol çekim yapmaya başladım. Bu arada soracaksınız, ondan önceki rotada da çekimleri görüyoruz. Onu nasıl yaptın? Cep telefonumla çektim. Bu benim için de bir ilk oldu. Yani cep telefonum su geçirmez. Samsung Galaxy S21 FE kullanıyorum. Ve yani 4K video çekebiliyor 30 kare saniye. Renkleri biraz bolca kontrast ve doygunluk dayıyor. Malum cep telefonu pek o açıdan profesyonel bir görüntü ortaya koymuyor ve benim çektiğim Sony A7C kameramın görüntüleriyle eşleşmiyor pek. Birisi böyle bayağı bir kontrastlı ve doygun, diğerinin renkleri biraz daha böyle bir flat. Ama ben post prodüksiyonda elimden geldiğince birbirine uydurmaya çalıştım onu. Eğitimli gözleri olanlar aranızdan farkı anlayacaktır ama. Yine de Samsung Galaxy S21 FE'nin kamerasından memnun kaldım. Güzel ışık koşullarında özellikle çektiğiniz şeye bayağı yaklaşırsanız alan derinliği yaratabiliyor. 4K çekmesi sayesinde detayları da bayağı güzel koruyor. Derken İbrahim Paşa köyünün dışındaki kampımı topladım ve tekrar yola koyuldum. Bu gördüğünüz rotadan bir sırt çıkıyorsunuz. Yine pek bir şey yok. Yani ilginç bir şey yok. Tipik yurdum kırsalı. Buradan devam ediyorsunuz. Bir tepeyi aşıyorsunuz ve burada bir karayoluna geliyorsunuz. O karayolunu geçtikten sonra asıl güzellikler başlıyor diyebilirim. Zemi Vadisi'ne geliyorsunuz arkadaşlar. Zemi Vadisi 5 kilometrenin üzerinde uzunluğu olan yemyeşil bir vadi. Çok derin bir vadi ve içinde bolca peri bacası, farklı renkte kaya oluşumları,
yer yer küçük kulübeler görüyorsunuz. Hiç duymadığım kuş sesleri duydum ve çok farklı renkte kaya oluşumları gördüm. Ve bu yemyeşil bir vadi olduğu için çok içinizi açıyor, rahatlatıyor sizi. Yolculuğun, rotanın daha önceki kısmıyla büyük bir kontrast oluşturuyor. Yani o sıkıcı kırsal, kuru yerler bir anda değişiveriyor vadiye girdiğinizde. Zemi Vadisi'nden çıktığınızda neredeyse Göreme'ye varıyorsunuz. Göreme Ürgüp gibi çok büyük bir ilçe. Burada bayağı turistik bir yer ve fiyatlar gerçekten çok yüksek. Restoranlara girdiğiniz zaman zaten ilk hemen anlıyorsunuz. Size şöyle diyeyim, bir bira 75 lira. Benim birkaç mekanda baktım. Ama yani ne gerek var? Bence hiç gerek yok. Çok güzel tepeler var, çadır kurulacak ve oraya gidip tek eldeki bira fiyatları İstanbul'daki gibi, Anadolu'nun geri kalanındaki gibi aynı fiyat, 20 ila 25 TL arası. Gidip bira içiyorsanız biranızı ya da içmiyorsanız başka bir içeceğinizi alıp güzelce tepeye kurulup çadırınızın başında manzarayı izleyerek keyif yapabilirsiniz. Ben Göreme'ye varır varmaz kalacak bir yer aramaya başladım çünkü hava kararmıştı. Ücretli bir kamp yeri bakıyordum. Panorama Camping diye bir yer buldum. Sahibini Google haritalardan buldum, telefonla aradım. Bana çadır yeri için 100 TL istediğini söyledi. Biraz fazla geldi bana bu. Ama yine de ikna oldum çünkü yani hava kararmıştı, artık şehrin dışına çıkıp da başka bir kamp yapacak yer aramakla uğraşmak istemiyordum. Bayağı da yorulmuştum. Yürüdüm yaklaşık 1,5 kilometre Göreme'nin merkezinden bu Panorama Camping yerine kadar. Mekana vardım, girişinden girdim, kimse yok. Neyse dedim, herhalde elbet birine denk gelirim. Yürümeye başladım, çıktım zikzak yaparak mekanın en uç köşesine, tepeye çıktım. Baktım o kadar da panoramik falan değil, yani adı Panorama Camping olmasına rağmen. Sonra gözüm mekanın karşısındaki tepeye ilişti. Daha yüksek bir tepe var ve orası ücretsiz ve mekanın sahibi çalı çırpıyla oraya geçişi kapatmaya çalışmış. Hemen çalıların üzerinden atlayıp o tepeye geçtim ve çadırımı oraya kurdum. Hem ücretsiz hem daha güzel manzarası var. Size o lokasyonu da göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz yer Panorama Camping ve buradan atlayıp vardığınız şurası da oluyor. Dediğim tepe oluyor. Bakın ne kadar güzel bir manzarası var. Şöyle 3 boyutlu olarak Google Earth'ten göstereyim size. Şurası balonların kalktığı yer. Buradan görüyorsunuz zaten. Yani bütün vadiyi görebiliyorsunuz. Mükemmel bir manzarası var. Panorama Camping ise burada biraz daha çukurda kalıyor. Yani dediğim gibi. Peki buraya nasıl ulaşacağız? Her seferinde bu mekanın içinden mi geçmeye çalışacağız derseniz onu da göstereyim hemen. Hiç de öyle yapmıyorsunuz. Videoda gördüğüm Keyfi Ala diye bir peri bacası restoran var ya. İşte onun karşısından bir stabilize yol var arkadaşlar. O yola sapıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz. O stabilize yoldan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Bu yolu takip ediyorsunuz dediğim gibi. Daha sonra buradan bir tarlaya sapıyorsunuz. Yoldan çıkıp ve tarladan ilerleyip tepenin en üst noktasına ulaşıyorsunuz. Bu arada bu gördüğünüz Keyfi Ala restoran konsepti çok hoşuma gitti. Bir tane peri bacasını oyup içine restoran yapma fikri gerçekten güzelmiş. Çok otantik bir yer ama fiyatları da bir o kadar otantik. Bir burgere yediğim tandır burgerdi ve 100 lira verdim. Yani İstanbul'da da çok butik burgerciye giden bir insanım ve tek bildiğim o fiyata İstanbul'da aynı doyuruculukta 2 burger yiyebileceğimdir. Gerçekten bu konu açılmışken söyleyeyim, fiyatlar bakımından kesinlikle bize göre değil arkadaşlar. Orta sınıf Türkiye bile kesinlikle fiyatlar uygun değil. Bütün fiyatlar Avrupalı turistlere euro kazanıp TL'ye çevirip burada harcamak isteyen, burada tatil yapmak isteyen kitleye yönelik ayarlanmış. Yani bir restorana gidiyorsunuz, önüne koymuşlar, böyle bir kiosk gibi bir şey koymuşlar, menü koymuşlar, yanında fiyatlar var. Sayfaları çeviriyorsunuz, amanın bunlar gerçek olamaz. Bir tabak yemek 450 TL ve öyle yani bir yemek de değil yani. Adana kebaptır, bilmem karışık ızgaradır. Hani 300 lira, 400 lira böyle rakamlar uçuyor havada. Bu Göreme'de ve Ürgüp'te mantar gibi biten mağara otellere Cave Suites diye geçiyor. Her yerde var böyle. Onlara hiç girmiyorum zaten. Onlar ayrı bir kazık. Bilmiyorum keyfiniz, yani siz nasıl tercih edersiniz? Otelde konfor alanınız nedir? Otelde kalarak mı yürüyüş yapmak istersiniz? Duş almayı seviyor musunuz?
Havaya da bağlı bu gerçi biraz. Ama ben çadır insanıyım ve maliyeti minimumda tutmak istiyorum. O sebeple ya benim doğa yürüyüş tecrübem daha çok kamplı oluyor diyebilirim. Hazır fiyatlar demişken bahsetmek istediğim bir başka şey de çok kısa sürede büyük bir değişim yaşayan, turizme maruz kalan bu bölge insanının yaşadığı büyük değişim. Şunu söyleyebilirim, kesinlikle bir bölgeye mal edilebilecek bir şey değil bu. İnsanın içinde açgözlülük ve cimrilik varsa oluyor, yoksa iyi kalıyor insan istediği kadar para görsün. Çok iki uçtan da örneklerle karşılaştım. Neyse, konuyu çok dağıttım ben. Nerede kalmıştık? Kamp yapmıştım Göreme'de, tepede. Güzel manzarada. Sabah 5 gibi alarm kurdum ve uyandım. Sabah uyanır uyanmaz ilk duyduğum şey dışarıda büyük bir uğultu olduğuydu ve çadırın fermuarını açıp baktığımda sıcak hava balonlarının bu sesi çıkardığını gördüm. Sanırım onları ilk yerden kaldırırken şişirmek için bir fan gibi bir şey kullanıyorlar. Ya da bilmiyorum, onunla ilgili bir şey olsa gerek. Sıcak hava balonlarını yakından göremedim, o yüzden tam kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ve birden birer ikişer o balonlar havalanmaya başladı ve çok büyülü bir an, unutamıyorum onu. Keşke o gün bulutlu ve kapalı olmasaydı ve gün doğumunu da, kızıl gün doğumunu da o balonlarla birlikte görebilseydim diye düşündüm. Ama her şey denk gelmiyor işte, ne yaparsınız. Sıcak hava balonlarını izlerken yandaki size bahsettiğim panorama kampingde karavanla kalan birkaç turist de benim çadırımı gördü. Benim yanıma geldiler. Onlarla da bir sohbet ettim. İşte havadan sudan konuştuk. Böyle balonların, sıcak hava balonlarının ve gün doğumunun yarattığı o güzel, sihirli atmosfer eşliğinde çok güzel bir sohbet oldu. Neyse, çadırımı topladım ve bir sonraki hedefim olan Üçhisar köyüne doğru, ya da ilçesi mi demeliydim, köy mü ilçe mi emin değilim, yola koyuldum. Tekrar Göreme'den çıktıktan sonra böyle bir, burada görmekte olduğunuz vadiden geçiyoruz ve vadi buraya saptığında adı Güvercinlik Vadisi oluyor. Güvercin Vadisi de olabilir ama sanırım Güvercinlik. Buradan çıkıyorsunuz ve yaklaşık şurada bir kafe var ve o kafede çay içebilirsiniz, tuvalet var, dinlenebilirsiniz. Çok tatlı bir köpek de var orada, onu da sevebilirsiniz. Ve buradan çıktığınızda hafiften Üçhisar Kalesi'ni görmeye başlıyorsunuz. Üçhisar Kalesi gerçekten çok heybetli, çok yüksek. Yani en azından çevredeki diğer şeylere göre, şekillere göre. Ve direkt kendini gösteriyor size, yolun şuraya kadar çıktığınızda görebiliyorsunuz yani, diyebilirim. Üçhisar Kalesi'nin girişi ücretli. Türkler için 30 TL, yabancılar için 50 TL ve müze kart geçmiyor. En tepesine çıkmak için bolca merdiven çıkmanız gerekiyor ve içinde birkaç tane oda var. Manzarası gerçekten çok güzel. Civardaki bütün her şeyi görüyorsunuz diyebilirim. Bu Üçhisar Kalesi'nin yanında da birkaç tane peri bacası var ve bunların içinde oyulmuş ve hatta yerleşilmiş birkaç tanesinin içine bildiğin modern şeyler gördüm, cam gördüm. İçine ev yapmışlar, kalıyorlar. Üçhisar'dan hemen indiğinizde çok farklı bir şey görmüyorsunuz. Sıkıcı, yavan bir yol yürüyorsunuz ta ki şuradaki vadiye inene kadar. Bu vadi renkleriyle sizi gerçekten büyülüyor. Sarı, yeşil, beyaz, bu üç arasındaki geçiş şeyleri görüyorsunuz. Tabakaları görüyorsunuz ve milyonlarca yıl içinde oluşan o tabakalar üst üste eklenmiş ve su o vadiyi yarıp hepsini gün yüzüne çıkarmış. Bu vadiyi yürüdüğünüzde en sonunda sizi bir de sürpriz bekliyor. O sürpriz de, bilmiyorum görebiliyor musunuz, buradaki dik peri bacası kaya oluşumları. Bu arada ben bütün kayalara peri bacası diyorum ama videoyu izleyen jeolog arkadaşlar varsa şu an kriz geçiriyorlardır. Eğer yanlışsam arkadaşlar lütfen videoda, yorumlarda düzeltin beni. Buradaki peri bacaları gerçekten çok güzel. Drone'la çektim bunları, aralarından geçtim. Buradan devam ettiğinizde yine sıkıcı bir rota, pek farklı bir şey görmüyorsunuz. Ürgüp'te gördüğünüz coğrafi şekillerin hemen hemen aynısı ve tekrar Göreme'ye uğruyorsunuz. Şehir merkezinin yakınlarında bir kamp yeri aradım. Bulduğumu sandım, gittiğimde orada kamp yeri olmadığını gördüm. Yıkılmış resmen inşaat. Nerede kalacağım ben? Ara düşün. Dedim bari bir sonraki gün için planladığım rotayı biraz yürüyeyim. Göreme dışına çıkayım. Biraz arazide düzlük bir yer bulursam orada kamp kurayım dedim. Karanlığa kaldım tabii ki. Saat belki 8-9 arası bir şeydi. İşte Göreme merkezden çıktım. Tam da düşündüğüm gibi güzel bir yer buldum. Şu görmekte olduğunuz yer arkadaşlar. Oraya bir çevirebilirsem Google Earth'te göstereyim size. Evet, burada kampımı kurdum. Güzel bir
rahat bir uyku çektim. Düzlük buldum, çim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım kampta. Gürültü de yoktu. Sabah çok yakınımdan geçen sıcak hava balonlarının çıkardığı seslerle uyandım. Fermuarı açtığımda yine böyle şeyi artık seçebiliyordum. Balonun sepetinin içindeki insanları tek tek seçebiliyordum. Belki de bana bakıp böyle el sallayanlar bile olmuştur yani. Derken çadırımı topladım ve o gün için planladığım yola koyuldum. Ha bu arada şuradaki kiliselerden bahsetmeyi unuttum. Burada bir müze kart aldım. Girişte sordum. Müze kart alınca hepsine girebiliyor muyuz? Evet girebilirsiniz. Artık Türkiye'deki bütün müzeleri gezebilirsiniz ücretsiz. 60 TL. Aldım müze kartı, girdim. Tak dakika bir gol bir. Kara kilise mi? Kara kilise sanırım. Bir tanesinin bu ekstradır 40 TL. Neyse devam ettim. Ben de vermeyeceğim o parayı dedim. Diğer ücretsiz kiliseleri gezdim. Muhtemelen o kara kilise çok güzel olduğu için onu bayağı pahalı yapmışlar. Neyse. Bayağı pahalı dediğim de çok şey değil 40 TL. Ama yani o yüzsüzlüğü yaptıkları için girişte bana o parayı vermemeye karar verdim. Neyse müze kartı 60 lira vererek devlet tarafından söğüşlenmemin ardından bu kilise diye yutturulan ama geldiğim vadide milyonlarca olan odacıklara daha fazla vakit ayırmadan geri döndüm, çıktım buradan ve yoluma devam ettim. Yine güzel yemyeşil bir vadi içinde ilerliyorsunuz. Burada biraz sık bitki örtüsü var ve şeye bakmak gerekiyor. Bazen 2'ye ayrılabiliyor, 3'e ayrılabiliyor patikalar. Sık sık Wikiloc kontrol etmenizde fayda var. Gerçi Wikiloc'un sesli uyarı sistemi var. Yanlış bir sesi o yüzden açık tutmanız gerekiyor. Cep telefonunun sessize almayın. Cep telefonunun sesini açıp cebinize koyduğunuzda ve farklı bir rotaya saptığınızda Wikiloc hemen sesli alarm veriyor ve sizi uyarıyor geri dönüp. Hatta ben şöyle yapıyorum, artık otomatiğe bağladım. Bir yol ayrımı var ve ben hiç cep telefonuma kontrol etmeden birine dalıyorum. Doğru olduğunu düşündüğüm. Cep telefonundan uyarı sesi geldiğinde geri dönüp yanlışmış diyorum. Diğerkine doğru ilerliyorum. Evet, haritayı biraz çevirdim 3 boyutlu güzel gözükmesi için. Burası az önce size bahsettiğim kiliselerin olduğu yer ve buradan çıkıp bu vadide yürüdüm, yeşil vadi ve buradan çıkıp yine nispeten panoramik manzara olduğunu düşündüğüm bir yere varıyorsunuz. Ben burada drone'la birkaç çekim yaptım ve biraz yürüdüm. O yüzden böyle kalabalık bir iz göreceksiniz ama burada bir şey yok yani, merak etmeyin. Buradan olduğu gibi aşağı inip yoldan geçiyoruz ve burada görmekte olduğunuz vadiye giriyoruz. Bu da yine çok güzel bir vadi ve çevresindeki duvarlarda bolca oyuk ve eskiden ev olarak kullanılan yerler görebiliyorsunuz. Ve vadiden çıktığınızda bu görmekte olduğunuz büyük kaya kütlesi tüm heybetiyle sizi karşılıyor. Balonların uçurulduğu yerde burası, zaten buradan geçiyorsunuz ve buradan bir dönüş yapıp sağa doğru dönüp şuradaki kırmızı taşların arasına doğru yolunuzu yapmaya başlıyorsunuz. Burada ilerlemeye başladığınızda taşların rengi hafiften kızıla çalmaya başlıyor. Ve buradaki vadilerden birinin adı o yüzden Kızıl Vadi, Red Valley, Rose Valley, ikisini de kullanıyorlar. İngilizce'de de bu isim kullanılıyor. Videoda fark ettiniz mi bilmiyorum. Kayalar genellikle kırmızı ve belli bir irtifanın üstünde, belli bir şeyin üstünde sarı tabaka var. Kırmızı yerini sarıya bırakıyor. Bu vadinin arasındaki inişli çıkışlı yollardan kırmızı kayaların arasından ilerliyorsunuz zikzak çizerek ve bu sizi şuradaki tepeye kadar çıkarıyor. Ama asıl güzel manzarayı göreceğiniz yer bu tepe değil. Buradan çıkıp ilerleyip şu noktaya vardığınız zaman görüyorsunuz. Burası bir seyir tepesi arkadaşlar ve ben videomun ön izleme resmini, YouTube kapak resmini burada çektim. Hemen burada birkaç işletme de var zaten. İnsanlar arabasıyla buraya geliyor. Arabasına inip şuraya gelip fotoğraf çekiliyorlar. Bizim Türkler %90 burada. Kapadokya onlar için bu. Bu da beni bir başka bu videoda değinmek istediğim konuya getiriyor. Bizim ülkemizde nedense doğa yürüyüşü pek yaygın bir şey değil. Rotada karşılaştığım, yürüyüş rotasında karşılaştığım insanların ezici çoğunluğu yabancı. Biliyorum Cem Yılmaz'a bağladım. Yürümüyoruz abi. Ama doğru yani. Haksız mıyım? Videoda kendime espresso yaptığım yeri hatırlıyorsunuz sanırım. Orada bir tane İspanyol çiftle karşılaştım. Hatta onlara da bir tane yaptım, verdim, paylaştılar. İşçiler gerçekten çok sevdiler. Köpüğü bile var falan. Çocuk Madrid'de sanırım yanlış hatırlamıyorsam restoranı var. Restoran sahibi. Kız da psikolog ve kalkmışlar Türkiye'ye gelmişler. Kapadokya'da doğa yürüyüşü yapıyorlar. Otellerde kalıp bana sordular niye bu kadar çok çantan büyük çantayla geziyorsun, zor olmuyor mu diye. Ben sizin gibi otelde kalmıyorum, çadırda kalıyorum, kamp yapıyorum dedim. Onlar da çantamda ne taşıdığımı merak ettiler. Daha önce kamplı doğa yürüyüşü tecrübeleri pek yokmuş. Onlardan konuştuk işte.
Göreme'nin arkasındaki tepede çadır kurduğum panoramik manzarada bir tane İsveçli çiftle karşılaştım. Onlar da gezi videoları yapıyorlar, karavanıyla kalıyorlardı. Onlarla da bayağı konuştuk. Bu Kızıl Vadi'de fıstık yiyip su içtiğim şeyi hatırlayacaksınız. Bir tane kenarda portakallar gözüküyor. Küçük bir dinlenme yeri var. Orada bir İtalyan çift vardı. Onlarla da bayağı konuştuk. Yani uzun lafın kısası Kapadokya yurt dışında bayağı biliniyor. Bayağı bir rağbet var yurt dışından ama biz doğa yürüyüşü, doğa sporları, outdoor sporları konusunda bu potansiyelini pek değerlendiremiyoruz Türkler olarak Kapadokya'nın. Yani bunun sebepleri yazılır, çizilir. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum, bilmiyorum çünkü ama bu benim bir gözlemim oldu, yaptığım bir tespit diyelim. Evet, en son buradaki seyir terasındaydık. Buradan devam ettim ve şuradaki asfalt yolu izleyerek buradan stabilize yoldan sol yaptım ve ilerleyip buradan şuraya kadar yürüdüm ve burada bir tarlaya girip kamp yaptım. Ertesi gün sabah 7 gibi kalktım ve çok sıcaktı. Çadıra vuruyordu güneş ve havada gram bulut yoktu. Tamamen açılmıştı. Yağmurlu hava falan gitmişti. O yüzden çadır içinde fazla bunalmadan hemen toplayıp pılımı pırtımı yola koyuldum ve Ürgüp'e bu gördüğünüz yolu takip ederek geri ulaştım. Powerbank'imi, telefonumu, kameramı şarj ettim ve akşam 19.30'daydı otobüsüm. O saate kadar bekledim. Ertesi günde sabahtan İstanbul'a varmış oldum. Size tavsiyem planlamanızı çok iyi yapın ve otobüsle gidecekseniz gidişi artı dönüşü önceden alın. Gidip de dönüşü döndüğümüz zaman alırız falan, ucu açık bırakalım, belirsiz olsun. Hani belki 3 gün sürer, belki 4 gün sürer diye düşünmeyin. Planınızı kesin yapın. Çünkü otobüs koltukları hemen doluyor ve kesinlikle boş yer bulamıyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi çok çukur olan vadilerin içinde hat çekmiyor. Ben hattımı Vodafone'dan Turkcell'e çevirdim ki bir doğa yürüyüşü yapan bir insan olarak Vodafone'a geçmem hataydı çünkü çekim kalitesi çok kötü. Ve vadilerden çıkar çıkmaz çok rahat internetin ve hattın çektiğini gördüm. Bu yürüyüşümde biraz olabildiğince az eşya almak istedim. Konfor alanımdan çıkmak istedim. Mesela su şişem 1,5 litreydi. Onu 1 litreye düşürdüm. 1 litre su şişesiyle denedim bakalım olacak mı diye. Oldu da gayet. Yolda yiyecek olarak yanıma karışık çerez almıştım. O bayağı yol boyunca bana enerji verdi, zinde tuttu. Ondan sonra Göreme'de bir de yer fıstığı almıştım. Tuzlanmış, kavrulmuş. O da yolculuğumuz son değil. Sondan bir önceki gününde Kızıl Vadi'de ilerlerken gün içinde bana biraz enerji verdi. Ondan sonra Göreme'de bir elma, birkaç kayısı falan aldım. Yani demek istediğim şey, sürekli yerleşim yerlerinin içinden geçtiğiniz için yanınızda çok fazla yiyecek almanıza gerek yok. Ki Göreme'de olsun, Ürgüp'te olsun BİM ve A101 gibi ucuzluk marketleri var. Buralardan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Eğer maddi konuda biraz çekinceniz varsa restoranlara ve barlara uğramamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bira içecekseniz de gidin tekel bayisinden alın, 20-25 lira arası ödüyorsunuz. Peki nasıl giyindim ve havalar nasıldı? Bu bölge biraz karasal iklimin hüküm sürdüğü bir bölge arkadaşlar. Akşam, gece ve sabah erken saatlerde çok soğuk oluyor ve gün ortasında çok sıcak oluyor. Güneş bulut yoksa özellikle gün içinde ve bir de sırt çantanız varsa ve irtifa alıyorsanız o halde bayağı bir terliyorsunuz. O yüzden her uçlara yönelik hem çok soğuk hem de çok sıcak hava koşullarına yönelik kıyafet almanızı öneririm yanınıza. Ben ne aldım? Ben içime termal içlik aldım, alt ve üst. Bir tane de dizlerinde fermuarları olan ve şorta dönüştürülebilen yürüyüş pantolonu aldım. Polar ceketi sadece bir sefer giydiğimi hatırlıyorum. Çok soğuk olmuştu. Termal içliğin üzerine giymiştim. Final olarak Kapadokya bende çok güzel izlenimler, çok güzel anılar bıraktı. Hani popüler medyada gördüğümüz şekliyle Kapadokya eşittir sıcak hava balonu ve peri bacası değilmiş. Onu gördüm. Özellikle kültür, tarih, medeniyet gördüm. Ve biraz da jeoloji bilimine ilginiz varsa buradaki kaya yapılarının sizi cezbedeceğini kesinlikle söyleyebilirim. Bölge kurak olmasına kurak ama vadilere indiğinizde nasıl bunun çok kısa sürede değişebildiğini görüyorsunuz. Yemyeşil vadiler var. Özellikle Zemi Vadisi, çok yoğun bir bitki örtüsü var. Hatta gezdiğim birçok orman rotasını aratmayacak ölçüde. Bilmiyorum fark edenleriniz oldu mu ama bu videoda yaptığım değişikliklerden biri de kullandığım drone oldu. DJI Mavic Air 2 Flymore Combo drone paketi almıştım ve onu sattım. Bende 4 tane pili vardı bu arada onun. Kağıt üzerinde uçuş süresi 31 dakika, 32 dakika civarında olsa da gerçek şartlarda uçuş süresi 20 dakika ile 23-24 dakika arasında değişiyor aslında. Ben biraz ağır geliyordu bana Mavic Air 2. Özellikle Flymore Combo'nun ve artı ben de bir ekstra pil almıştım. Dediğim gibi 4 pile sahiptim. Hepsini birleştirdiğimde çantası bayağı ağırdı. Çantamdaki en ağır şeylerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Hatta en ağır şey.
Hangi drone'a geçtim diyeceksiniz. DJI Mavic Mini 2 drone'a geçtim arkadaşlar. Peki DJI Mavic Air 2'ye göre Mavic Mini 2'nin artıları ve eksileri neler? En önemli sebebi ağırlık. Dediğim gibi Mavic Air 2 çok ağır geliyordu bana ve daha hafif bir drone'a ihtiyacım vardı. Ve sattım. Bir süre bakındım ne alabilirim diye. Mavic Mini 3 Pro'yu da gördüm. Fiyatını da gördüm. Fiyatını gördükten sonra Mavic 2'ye baktım. Yaklaşık 10.000 TL Fly More Combo paketi. Artık satın almış bulundum 10.000 TL'ye. Bir sahibinden.com'da bir ilan gördüm. O da bir Mini 2 düşürmüş bir kullanıcısı. Daha sonra kullanamadığı, ihtiyacı olmadığı ekstra pilleri de Fly More Combo almış, düşürmüş. Onları satıyordu bayağı kelepir fiyata. Gittim bir de o ekstra pillerini aldım o kişinin. Sonra elimde 6 tane pil oldu şu an. Yani bu da 2 saat üzeri bir uçuş süresi demek. Yani bu kadar az bir ağırlıkla, bu kadar az bir hacimle 2 saat üzeri havadan görüntü potansiyeli olması gayet cazip kılıyor benim için açıkçası Mini 2'yi. Mavic Mini 2 250 gram altı bir drone, çok hafif, pilleri de çok hafif ve uçuş süresi, tek pilli uçuş süresi Mavic Air 2 ile neredeyse aynı. Dolayısıyla uzun süre yürüyen, dağcılık yapan bir insan olarak çantamı hafifletmek, çanta hacmimi düşürmek benim daima önceliğim oluyor. Ama feragat ettiğim bir yer oldu. Mavic Mini 2'nin video kalitesi Mavic Air 2 drone'uma göre bariz bir şekilde daha kötü. Çim gibi, ağaç dalları gibi bazı ince detaylar birbirine girmiş, biraz böyle nasıl derler, çamurumsu gibi oluyor. Tabii bunu fark edebilmek için bayağı bir zoom yapmanız gerekiyor ve videoyu durdurup böyle pikselleri tek tek incelemeniz gerekiyor. Bir başka fark ettiğim şey de Mavic Mini 2 videoya otomatik olarak ekstra fazladan keskinlik, doygunluk, kontrast falan uyguluyor. Bunu sevmedim açıkçası. Air 2 drone'umda ben bunu post prodüksiyonda kendim istediğim kadar uygulayabiliyordum. Video kalitesinden biraz feragat etsem de bence benim için önemli olan çekim yapabilmek. Air 2 ile çoğu zaman güzel manzara görüp ya çeksem mi, değer mi diye böyle sürekli bir ikilem halindeydim. Çünkü çok sınırlı pil kapasitem var ve sürekli kendini o şeyde buluyorsun. Acaba değer mi? Bu manzaraya saklasam, şuraya saklasam, şurada pil ihtiyacım olacak, bunu çekmemeliyim. Ama bunu çekmezsem pişmanlık duyacağım gibisinden şeylerde hissettiğimi hatırlıyorum yürüyüşlerimde hep. Son olarak bu videoda biraz da kendimden ve hayatımdaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Kanalımı yakından takip eden arkadaşlarım belki haberi olmuştur. Instagram hesabımı kapattım. Artık sosyal medyada hiçbir hesabım yok. Buna Facebook, Twitter, Instagram ve diğerleri hepsi dahil. Sebebi ise tamamen o ortamı samimi bulmamam. Ne yalan söyleyeyim. Ve biraz da hayatımda dijital minimalizme kaymaya başladım. Kullanmadığım platformlarda bulunmamaya karar verdim. Bu demek değil ki bir daha hiç sosyal medya hesabı açmayacağım. Belki bir gelişme olur ve fikrim değişir. Bakalım. O sebeple benimle iletişim kurmak isteyenler e-posta adresimi kullanabilirler. jagancelik@gmail.com. Aldığım bir başka önemli karar da bu sporun teknik kısmını bırakma kararı. Yani kış dağcılığı ve spor kaya tırmanışını artık yapmamaya karar verdim. Dağcılığa ilk merak saldığımda bu sporun tüm alanlarına ilgi duyup hepsi içinde malzemeler satın almıştım bir hevesle. Sonra ilgimin daha çok trekking'e, yani doğa yürüyüşüne kaydığını fark ettim. Bunun birçok sebebi var ama en büyüğü teknik kış dağcılığında veya spor kaya tırmanışında video çekmenin neredeyse imkansıza yakın olması. Hava şartlarının yarattığı belirsizlikler, riskler, ulaşım güçlüğü kış faaliyetlerinden video yapmayı çok zorlaştırıyor gerçekten. Sadece içerik üretebileceğim faaliyetleri yapmaya karar verdikten sonra enflasyon tavan yapıp seyahat ve gezi gibi şeyler epey maliyetli hale gelince artık evimde bekleyen ve kullanmadığım bu teknik ekipmanları satıp gezilerimi böyle finanse etmeye karar verdim. Bu malzemelerin bir kısmı satıldı, bir kısmı hala duruyor. Eğer yakın zaman içinde bir ekipman alışverişi yapmayı düşünüyorsanız benden alarak kanalıma destek olabilirsiniz. Hala satılmayan sıfır ekipmanlarım arasında Black Diamond Superlight Mitts tek parmak eldivenler, bu M boyu bu arada, Decathlon SH500 kar hidi ve bunlar için çanta, Marmot Ouray kaz tüyü uyku tulumu, eksi 19,5 derece konfor derecesi olan ve Türkiye'deki tüm teknik kış dağcılığı en soğuk mevsimlerde bile sizi götürebilecek çok üst seviye bir tulum bu. Bir North Face Inferno değil ama ona bayağı yakın bir tulum diyebilirim. Edelweiss Lithium 2 70 metre 8,5 mm çaplı dinamik ip ve ip çantası. Kullanılmış olarak da Simont 17 ve 11 santimlik 5'er adet toplam 10 tane Express set ve Makalu T2 5 mevsim çadırım var. Bunların linklerinin hepsi video açıklamalarında.
Ve gelecek faaliyet planları. Neler düşünüyorum, neler planlıyorum. Hala planlama aşamasında olan birkaç bir yer var. Bunlardan söyleyebileceğim bir tanesi Hakkari yürüyüşüm. Ancak onunla ilgili şöyle bir durum var. Bütçe konusu biraz sıkıntı olacak gibi. O sebeple sponsor arayışındayım. Ulaşım masrafı özellikle benim bir gezi için ayırabildiğim bütçenin çok üstünde kalıyor. Eğer solo dağcıya sponsor olmak isteyen bir markaysanız ya da bireysel olarak destek olmak istiyorsanız az önce verdiğim e-posta adresine yazabilirsiniz. Ve bu videoyu sona erdirmeden önce şunu da aradan çıkarmak istiyorum. Aslında pek de söylemek istemediğim, yapmadığım bir şey bu ama fark ettiğim bir şey, videolarımı izleyenlerin çoğunluğunun abone olmadığı. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız yapabileceğiniz şeylerden birisi de videolarımı yakın çevrenizde paylaşmanız. Evet, bu videonun da sonuna geldik o zaman. Bir başka doğa yürüyüşüne görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Ben Çağan Çelik.